2 dakika kala takipçilerimin görmesi için 1 dakikamız kaldı. Açayım dedim. Aytu hocamı yayına almadan evvel kendisi zaten tanıtır ama ben çok mutluyum. Çünkü ben de açıkçası burnumuzun bu denli özel ve güzel vasıflarını kendisinden öğrendim. Hep belirttiğim gibi her işin bir uzmanı var. Nefes akciğere alınır. Evet, ben akciğeri biliyorum ama eğer ki bu burun yanlış kullanılır ve sıkıntı yaşarsak çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Hocamdan dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ben birazcık daha bekleyip Aytu hocamı canlı yayına davet edeceğim. Pardon, şuradan. Ben katılma isteği gönderdim hocam. Sorularınızı bu arada listeledim. Hepinizin soruları çoğunlukla koku ve tat kaybıyla ilgili, koronavirüs enfeksiyonu sonrası. Ve şöyle tekrardan listeyi yenileyim ben. Evet. Aytu hocam, umarım güzel, ferah bir bağlantıyla yayınımızı gerçekleştirebiliriz. Deneyin Yasemin Hanım. Otoimmün mekanizmalar skleroderma yapıyor. Deneyin ve dönüş yapın. Yoğun, düzgün çalışın. Aytu hocam. Ben davet isteği gönderiyorum ama hocam çok şahane bilgilerini sizler de dinleyin diye çok istiyorum. O yüzden çok sağ olun güzel duygularınız için. Aytu hocam. Tansel Bey, iyi çalışmalar toplarla. Nefesimi tuttuğumu fark ettim. Acaba Aytu hocam. İnternetinizde mi bir sorun var? Ben evet. Kabul ettim hocam. İstedim diye acaba dedim enerji fazla geldi. İnternet mi koptu diye. Önce çok çok teşekkür ederim. Çok Merhaba, iyiyim. Sizi nasılsınız? gördüm, daha iyi oldum bağlantıyı da yapınca. Sizden öğrendiğim değerli bilgileri Evet, bütün takipçilerim de öğrensin istiyorum. Hocam bu konudaki
benim tanıdığım dünya düzeyindeki en yeni bilgi ve donanımlı kişi olarak lütfen bilgilerinizle bizi zenginleştirin bu akşam. Ee, Teşekkür ederim Rüya Hanım. Öncelikle hem bilimsel atıftaki nezaketiniz ve tevazunuz için de teşekkür ederim. Çünkü gerçekten Türkiye'de bunu çok ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yani atıflama kültürünü tekrardan var etmemiz gerekiyor. Ne oldu ki? Bağlantıda mı bir sorun oldu? Allah. Ben mi göndereyim hocam? Ben de gönderiyorum. Ben gönderdim. Gönderdim hocam. Evet. Ben kabul ettim şimdi. Evet, bir enteresan bir şey. Ben yorum yapmayı kapatmıştım ama Herhalde herhalde sizin davetinizi kabul edince kapatmayayım. Öyle sıkıntı yaşamayalım. tamam. Buyurun hocam. Şimdi tabii ki yani pek çok platformda aslında bu atıflama kültürü kayboldukça aslında bilimsel üretimin değeri de azalıyor. Ve insanlar bir süre sonra üretim motivasyonlarını kaybediyorlar. O yüzden de siz buna çok dikkat ediyorsunuz. Yani bu etik çerçevede hep hareket ediyorsunuz. O yüzden de çok değerli buluyorum. Bu canlı yayında da hani aktarmak istediklerimiz şunlar aslında. E, Biliyorsunuz en başından beri pek çok bilgi kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Yani ben yıllar önce bu pek çok toplantıya da katıldığımızda halkımızda böyle parmak kaldırtırdım. Hani neremizden nefes alırız? Burundan mı, ağızdan mı? Böyle yarı yarıya olurdu. Sonra insanlar öğrenmeye başladı. Hani burundan nefes alınıyormuş. Yani böyle kamu spotu gibi olmaya başladı ve biliyorsunuz hep paylaşımlarımda da ameliyatlardan çıkarken derken onu burun nefesini etiketleyerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yani bunun bir amacı vardı. Birazdan zaten canlı yayında bunun nedenlerini konuşacağız. Niye burun nefes dedik. Sonra kavram daha da değişmeye başladı. Peki bu aldığımız nefesi nereden vermemiz lazım? Ağzımızdan mı, burnumuzdan mı? Tabii ki burnumuzdan vermemiz lazım. Yani bu katılımcılar hep alınan çünkü çok yanlış öğrenilmiş bazı süreçler vardı. Yani öncelikle o kavramları bir parçalayıp yok edip yerine doğru bilgileri koymamız gerekiyordu. Siz de çok mücadele ettiniz bu süreçte. İnsanların nefes egzersizini niye yapmaları gerektiğini, bununla neler sağlayacağını, nasıl koku egzersizleriyle sadece koklamak dışında pek çok şey yapıyorsak, nasıl kas egzersizleriyle, kas ağırlık egzersizleriyle sadece kaslarımızı geliştirmiyor, pek çok nörotransmitteri salgılıyor ve beynimizde pek çok yeni nöron oluşumunu tetikleyip hani sizin yaptığınız spor egzersizi Alzheimer'a da faydalı oluyor. Yani bu bütünsel bakış açısını
oturtmaya çalıştık ve aslında nefes alma egzersizlerinin de doğru yapılması gerektiğini ve bu işin gerçek anlamda bilimsel eğitiminin herkes tarafından, tabii ki insanlara nefes öğretilebilir, nefes koçluğu olabilir, nefesler, ama lütfen hep herkese uyardık. İnsanlara faydalı olacağız derken lütfen yanlış bilgilerle insanlarımızı başka hastalıklara yol açacak şekilde yanlış egzersizler yaptırmamaları gerektiğini uyardık. O yüzden de ben bugünkü canlı yayında seve seve, gönülden, hani sizin hep her platformda savunduğunuz gibi, yani bizim mottomuz şu: nefes burundan alınır, burundan verilir. Bu mottonun dışında tabii ki nefesi burun dışı yaptığımız zamanlar vardır. İşte tree flow egzersiz için tabii ki ağızdan alabilirsiniz. O anlık bir aktivitedir. Veya konuşurken nefesimizi ağızdan veririz. Çünkü sesi titreştirip ses tellerimizde bir ses oluşturmak zorundayız. Konuştuğumuz esnada ağızdan veririz. Ama normal bir nefes egzersizi esnasında işte burundan al, ağızdan ver diye bir şey olmaz. Burundan al, burundan ver. Geçen hafta yaklaşık 10 gün önce Amerikan Kalp Cemiyeti de bir tweet attı ve burundan al, bu ağızdan ver dediler ve onları da uyardım Twitter'da. Amerikan Kalp Cemiyeti'ni de uyardım. Amerika'da yanlış söylüyorsa onlar da düzeltilecek. Yani nefes burundan alınır, burundan verilir. Bu kadar basit. Ekstra bir spor yapmanız gerekiyorsa o zaman yapabilirsiniz. Tek tek de madde madde niye burundan verilmesi gerektiğini bugün söyleyeceğiz. Niye bunu söylüyorum? Ben şunu söylüyorum. Nefes terapistiyim, nefes koçuyum, insanlara faydalı olmak istiyorum, insanların farkındalığını artırmak istiyorum diyen herkes bu işin bilimsel datalarını öğrenmek zorunda bir kere. Bu çok önemli. Yani biliyorsunuz hep kendi hayalimiz de var. Yani bu nefes community'yi bilimsel platformda artırmak istiyoruz. Yoğunluğumuzdan belki yapamadığımız bir şey var ama bunu insanlara aktarırken, çünkü çok yanlış egzersizlerle ve pek çok komplikasyonlarla gelen hastalarla karşılaşıyoruz maalesef. Yani daha büyük sıkıntılar oluyor. Birazdan bu ağızdan nefes vermenin zararlarını, hem fizyolojik hem psikiyatrik zararlarını konuşacağız hep birlikte. Sağ olun hocam. Peki ben de size geldiğimde hep nefes anlatmak böyle bu koronavirüs enfeksiyonu şeyiyle akciğerde tutulumla işte Triflow cihazındaki ben 18 yıl boyunca ameliyat yapıp kendim kullanmayı hiç akıl etmemiştim. Yani pneumonektomi yapıp hastaya kullandırıyordum kalan akciğerin açılması için. Koronavirüs enfeksiyonuyla ilk koronalıyı iyileştirdikten sonraki iyileşenleri gördükçe yani benim de aslında deneyimlerim her biri bir hazine değerinde, o dönüşlerden çok mutlu oluyorum. Sonra sizinle yolum kesişince sizi ziyaret ettiğimde ben hani mantıksal olarak hani bir ektrositin kan grubunu belirleyen reseptörlerini bile farklı verdiğinizde hemoliz oluyorsa bu burun hani rastlantı olarak hani fizyolojik olarak mantığıma böyle geldiği için diyordum. Ağızdan da hani çok sıkışırsanız verebilir ama sizden üstünlüklerini öğrendikten sonra göğsümü göre göre hani verirken de burundan verilmeliyi anlattım. Ama tabii ki neden hocam vermeliyiz? Bana anlattığınız halkımızın anlayacağı şekilde bir anlatabilir misiniz? Şimdi bir kere bu işi basitleştirdiğimizde bir kere tüm insanlarımızın şunu bilmesine gerekiyor. Bizim nefes alma ve nefes verme davranışımız artık iki gazlı sistem üzerinden incelenmiyor. Yani sadece oksijen ve karbondioksit sistemi olarak adlandırılan bir kere iki gazlı sistem üzerinden incelenmiyor. Birincisi, artık bilimsel olarak şu biliniyor: üç gazlı bir sistem var. Yani nedir bu üçüncü gaz? Nitrik oksit. Şimdi bunu konuşmamız lazım. Yani sizin sadece nefes alıp vermekteki amacınız oksijen ve karbondioksit dengesini sağlamak değil. Nitrik oksiti oluşturup nitrik oksiti dokularınıza, hücrelerinize taşımanız gerekiyor. Yani üç gazlı bir sistemimiz var. Dolayısıyla burun ve sinüsler vücudun en büyük
nitrik oksit rezervidir. Yani nitrik oksitin ana üretim yeri burunda ve sinüslerdedir. Burun boşluğundadır. Ve çok enteresan bir şey. Şöyle sinüsleri dersimi çalıştım hocam. İşte bu büyük, bakın orada ne kadar Rüyan görüyor musun? Evet. Büyük bir burun boşluğu var. Yani beynin altından, kafatasından ve burada iki tane pathway var. İki tane yolak var, yol var. Bir tanesi, biz bunu koronada çok anlattık. Burun beyin yolu. Bir diğeri de burun akciğer yolu. Yani nose to brain pathway, nose to lung pathway dediğimiz burun beyin ve burun akciğer yolu. Şimdi bu iki yol inanılmaz değerli. Dolayısıyla biz burnumuzdan koklama ya da nefes alma davranış yaptığımızda hem akciğerlerimize bir havayı gönderiyoruz ama burun beyin yoluyla da koku siniri yoluyla beynimize doğru bir iletim sağlıyoruz ve koku molekülü yolu. Ve çok enteresan bir şekilde biz nitrik oksit üretmek istediğimizde de bu havayı yukarıda, bakın orayı gösterirseniz yukarıda ne kadar, nasıl bir ağla kaplanmış görüyor musunuz? Orada o koku moleküllerini yakalayıp yukarıya doğru beyindeki bizim hafıza merkezimize, beynimizdeki bilişsel aktivite merkezine bilgiyi taşımaya çalışıyor. Analiz etmeye çalışıyor. Şu anda toksik bir ortamda bulunuyorsun Rüya. Toksik bir ortamda bulunuyorsun Aytu. Tehlikeli bir durum var. Kaçacaksın. Zehirli bir gaz var. Bu reaksiyonları, bu ortamı sağlamak için orada bir analiz merkezi var. Tam kafa tabanında. Ve zaten koku siniri beynin atmosfere açılan uzantısıdır. Yani aslında beyin devam eder koku sinirinde. Tanımaya çalışır. Ve aynı şekilde bu nefesi burnumuzdan verdiğimizde bir vibrasyon oluşuyor. Yani ağzımızdan diye geniş verdiğimizdeki durum gibi değil. Burnumuzdan verip bunu bir humming bee breath dediğimiz vızıldayan arı nefesi yaptığımızda vibrasyonla bu bölgede nitrik oksiti, demin bahsettiğim damarları gevşeten, damarlardaki kan akımını artıran, dokuların beslenmesini sağlayan nitrik oksit ve aynı zamanda antiviral ve antibakteriyel olan nitrik oksitin salınımını artırıyor. O yüzden siz nefes aldınız, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi ikinci şeye gelelim. Ağızdan bir anda verdiniz diye. Ne yaptınız? Oksijeni çok artırdınız. Karbondioksiti bir anda düşürdünüz. Ama sizin karbondioksite de ihtiyacınız var. Tekrar söyleyeyim. Hem üçlü gaz sistemini bilmeniz gerekiyor hem de karbondioksiti yavaşça düşürmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü biz nefes alınca burnumuzdan oksijeni aldık. O oksijen hemoglobine bağlandı. Al yuvarlarımız içerisinde dokulara doğru gidiyor. Ama bu oksijenin hemoglobinden ayrılması lazım. Oksijenin hemoglobinden ayrılması için de karbondioksite ihtiyacımız var. Yani her zaman düşük karbondioksit değil, karbondioksitle oksijen arasındaki dengeye ihtiyacımız var. Buna kimyasal reaksiyona Bohr etkisi deniyor. Dolayısıyla siz eğer bir nefesi yaparsanız istediğiniz kadar yüksek miktarda oksijeni alın, dokularınıza giden oksijen o miktarda olmaz. Çünkü hemoglobininizden ayrılmamıştır. O zaman da çabuk yorulursunuz. Çabuk baş ağrısı çekmeye başlarsınız. Konsantrasyonunuz dağılır ve fokus olamazsınız. Dolayısıyla oksijenlenmeyi sağlamak için de nefesi burnunuzdan vermek zorundasınız. Çok önemli bir neden daha. Hep halkımızın anlayacağı şekilde basitleştirerek anlatıyorum. Yani mümkün olduğunca bilimsel içerikten. Burnumuz çok inanılmaz bir filtredir. İnanılmaz güzel bir klimadır. Bütün partikülleri, yani bir günde yaklaşık 17 bin ila 24 bin kez nefes alıp veririz. Ve yaklaşık 100 milyar partikül
burunlu da %85'i tutulur bu partiküllerin. Akciğere gitme. Yani burun mükemmel bir klima ve akciğere en kaliteli havayı servis yapan mükemmel bir garson gibi düşün. Şimdi ben burada tuttum mukusumla, burunda üretilen sümükle o partikülleri tuttum. Nefesi diye veya yavaşça diye verdiğimde ne yapıyorum? Tuttuğum partikülleri de dışarı atmaya başlıyorum. Böylelikle daha az üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Daha az astım atağı geçiriyorum. Daha az akciğer problemi yaşıyorum. Yani tuttuğum çöpleri, şimdi burada sadece karbondioksit bir atık ve çöp. Karbondioksite biz atıyoruz. Öyle bir şey yok. Karbondioksite belli oranda zaten ihtiyacımız var. Hemoglobinden oksijenin ayrılması için. Ama asıl atık olan burnun filtrelemede kullandığı partikülleri de temizliyoruz. Burnumuzdan nefes vererek dışarıya. Ve insanlara genellikle nefes egzersizinde işte hızlı yaptırarak ne yapıyorlar? Hipokarbiye sokup işte hiperventilasyonla bir baş dönmesi. Ah, kafam çok rahatladı, bir aydınlanma yaşadım. Öyle bir şey yok. Bir anda hiperventilasyonla oksijen fazlalığına giriyor. Ya ama bu dokularımızın çok fazla oksijenlendiği anlamına gelmiyor. Asıl problem bu. O yüzden ben bütün tema bana soran, bilgime danışmak isteyen bütün nefes eğitmenleri lütfen dedim, seans yaptığınızda doğru bilgiyle, yani ne yaptığınızı bilerek, niye yaptığınızı bilerek, yani diyafram nefesine de geleceğiz bir yana. Hani sonuçta diyafram, yani bu karın solunumu. Diyafram bir kas. Sonuçta bir çadır şeklinde. Burayı kullanmayı öğretirken de doğru öğretmek gerekiyor. O yüzden burundan nefes almak ve burundan nefes vermek yaşamın en büyük temeli. Konuşurken sesi üretmek için zaten konuştuğumuz esnada nefesi ağızdan vermek zorunda. Ses üretmek için. Ses bir enerji transformasyonudur. Akciğerlerimizdeki havanın gırtlak bölgemizde yer alan ses telleriyle titreşip bir enerjiye dönüşmesidir. Bu vibrasyondan sonra da ağzımızda, dudaklarımızda, dişlerimizde harfler oluşur. Harfler yan yana gelip kelimeleri ve cümleleri oluşturur. Ama konuşmadığımız zaman, dinlenik durumdayken, kitap okurken, televizyon izlerken, kendi kendimize kaldığımızda şunu lütfen tüm vatandaşlarımız bilsin. Hayatları değişecek. Bakın. Neden? Bir kere burnunuzdan alıp burundan verdiğinizde diyabet olma riskiniz düşüyor. Hemoglobin A1C'niz düşüyor. Çünkü nitrik oksit salınımınız artıyor. Nitrik oksit salınımınız arttığında insülin direnciniz düşüyor. Yani siz burundan alıp burundan vermek zorundasınız. Eğer bununla ilgili, şimdi burada bir şey daha yapıldı. Onu da uyaracağız. O da çok önemli bir kamu spotu. Ağzımızı bantlayarak uyuyalım mı? Şimdi önce muayene olun. Yani ya anatomik bir tıkanıklık varsa, yani şimdi bir çocuğun çok büyük bir geniz eti var diyelim. Yani kocaman bir geniz eti var. Bu çocuk mecburen açacak ağzını. Gitmiyor oradan. Tıkalı. Nasıl kapatacaksınız? Veya çok büyük bir deviyasyonunuz var. Burun kemiğiniz anatomik olarak doğum esnasında veya genetik olarak bir tarafa doğru eğri. Sağ burun, sol burun nefes dengenizi sağlayamıyorsunuz. Bunlarla ilgili veya ortodontik bir probleminiz var. Diş probleminiz var. Alt çene, üst çene kapanma kusurunuz var. Bir çene cerrahının, bir ortodonti uzmanının görmesi gereken bir problem var. Bunları değerlendirip anatomik bir kusur yoksa o zaman evet, alışkanlığınız için yapabilirsiniz önce, ama bir anatomik problem varsa bu da komplikasyona yol açabilir. Yani zorlayarak olabilecek bir şey değil bu. Niye ben ağzımdan nefes alıyorum? Yani biz neden sorusunu sormamız lazım. Niye? Dişlerim Ben kapan. Yani aynen hocam. Şimdi mesela evde dolaşırken ağzından bant. Neden? Ben de o yüzden işte mesela akciğer güçlü olduğunda ağız nefeslerine ve hani ihtiyaç duymazsın ki. Ben mesela Triflo kullandığımdan beri burnumu fark ettim ve benim şükürler olsun hiçbir burun problemi yaşamadım. Hele ki sizle öğrendikten sonra warming böyle arı nefesi yaparak, vererek, hatta burnumdan vererek şarkıları da böyle burnumdan söylüyorum ki o titreşim inanılmaz, sinüslerimde hiç
şükürler olsun bir sorun yaşamama. O yüzden bu ağız bandına da değindiğiniz için de çok sevindim. Şimdi Buyurun hocam. yorum yazmış, oraya değineceğim. Önce burunu açmanın yollarını anlatmayız. Ya böyle mucize tek bir yöntem yok. Geçin onları. Şimdi niye burun, bak, neden burun, önce neden sorusu sorulacak. Niye burnun tıkalı? Astım mı var? Alerji mi var? Polip mi var? Anatomik bozukluk mu var? Bulunduğun ortamda çok fazla toz mu soluyorsun? Sinüzitin mi var? Yok, yoksa bir takım burun spreyleriyle hemen bağımlı olursun. Veya şunu damlattım, burnum açıldı. Mesele önce neden sorusunu sormak. Niye burnun tıkalı? Genizetin var. Bunlara bakılacak. Biz kulak burun boğaz ihtisasına başlarken hocamız ilk şunu yaptırdı. Herkes dedi burun spektrumunu alacak, burun açacak, birbirinin burnuna bakacak. Burundan nefes alıyor musunuz? Ve burnunda tıkanıklık olanlar randevuları alınarak asistanlıkta da hemen ameliyatlarını oldular. Gerekenler. Alerjisi olanlar alerji tedavilerine başladılar. Şimdi nefes egzersizleri bir noktaya kadar açar. Ama doğuştan bir sıkıntı varsa o tarafı kullanamıyorsunuz zaten. Bunları tespit etmek lazım. Veya çocuğu, şimdi kocaman bir alerjik çocuk ve geniz eti var. Kocaman bir geniz eti var ve bu çocuk apneye giriyor. Bunlara müdahale etmek lazım. Biz hep aileleri de bilinçlendiriyoruz. Niye? Bu çocukların uykularına bakın ki yüz kemiklerinin gelişimi bozuluyor. Sinüs havalanması bozuluyor. Yani burada o zaman ne oluyor? Basık yüz oluyor. Üst çene ile alt çene arasındaki ilişki bozuluyor. Ortodontik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Okul başarıları düşmeye başlıyor. Hatta maalesef öğrenme güçlüğü oluyor çocuklarda. Yani oksijenlenme olmadığı için. Çünkü burun nefesi derin uykunun anahtarı. Ve derin uyku bizim rüya görmemizi, kendi beynimizi temizlememizi. Neden? Çünkü derin uykuda biz öyle bir dinlenme periyoduna giriyoruz ki beynimizdeki kan akımı bir gelgit etkisi yapıyor. Biliyorsunuz dalga etkisi yapıyor ve o dalga etkisiyle beyinde biriken toksik maddeleri temizliyor derin uykuda. Yani şimdi biz burada yapmaya çalıştığımız Rüya Hanım, preventif medisin'i, koruyucu hekimliği, bilinçlendirmeyi, bütün bu mücadelemiz niye? Sağlık okuryazarlığını artırarak koruyucu hekimliği, yani hastalık öncesi süreçler konusunda bilgilendirmek. Ama şöyle oluyor işte, sıkıntı şu. Ben aldım bir sertifika, ben onun koçu oldum, bunun koçu oldum, şöyle oldu. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani ben bir eğitimle bile bu uzun bir eğitim süreci ve burada yarar veriyorum derken insanlara zarar verebilirsiniz. Önerdiğiniz şeyler konusunda sorumluluklarınız var. Yani bizler niye bütün meta analizler yapıyoruz, çalışmaları yapıyoruz, o şekilde önerebiliyoruz. O yüzden burada burun niye tıkalı? Hep neden sorusu sorulacak. Ve bunu uzmanlarla, kulak burun boğaz uzmanlarıyla, diş hekimleri, ortodontik problemler. Evet. Yani Olduk hekimleri. Evet, çok güzel gelişmeler var. tabii ki Şahane arkadaşlar. çocukluk çağında artık erken uyku apnelerinin tespiti. Yani biz bugün bademciklerle ilgili müdahalelerin çoğunu artık enfeksiyon nedenli yapmıyoruz. Tıkayıcı uyku apnesi var diye yapıyoruz. Yani çünkü pek çok ilaçla bunları kontrol altına almak daha basit. Ama o çocuğun uyku kalitesinin, işte aileler söyler, hocam çocuğumun boyun kısmı o kadar terliyor ki üst tarafı, sürekli iç çamaşırını değiştiriyorum, gece boyu çamaşırını değiştiriyorum ve sürekli uyanıyor. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Bu çocuk zaten uykuda yoruluyor. Buna bakmak lazım. Belki sadece alerjik bir problem var. Geniz eti yok. Belki sadece burun eti problemi. Belki odasında bir anti alerjik önlemle, çok basit anti alerjik önlemlerle, belki sadece peluş oyuncaklarını kaldırarak bile bu çocuk rahatlayacak. Belki bir gıda intoleransı var. Yediği bir takım gıdalar mukus salgısını artırıyor ve o burun tıkanıklığını artırıyor. Yani bugün şu biliniyor ki biliyorsunuz çok fazla asidik gıda tüketiyoruz artık. Yani pek çok koruyucu madde gıdaları asitleştiriyor. Saklama koşullarını uzatmak için, raf ömürlerini uzatmak için
çok fazla asidik gıda tüketiliyor ve bu kadar asidik gıdayı tüketmemiz bizde reflü dediğimiz, reflux dediğimiz yani geriye kaçık asitin boğaz ve gırtlak bölgesinde artmasına yol açıyor. Boğaz ve gırtlak bölgesinde artmıyor. Bu asit aynı zamanda burun etlerinde oluyor ve burun etlerini şişiriyor. Burun etlerini şişirdiği zaman bu çocuklarda veya erişkinde sadece reflüye bağlı burun tıkanıklığı olabiliyor. Yani o yüzden şimdi arkadaşımız sormuş. Burun tıkanıklığı, ya burun tıkanıklığı reflüye mi bağlı? Burun tıkanıklığı alerjiye mi bağlı? Burun tıkanıklığı anatomik bir probleme mi bağlı? Burun tıkanıklığı geniz etine bağlı. Bunlara bakılması gerekiyor. Reflü çok ciddi bir problem şu anda. Ben o yüzden çok önemli. Geç saatte lütfen çocukları beslemeyelim. Yani hani uyanmasını yapıyoruz. Ondan sonra ciddi bir reflü problemi oluyor çocuklarda ve hiç geniz eti yok, hiç alerjisi yok. Burun etleri şişiyor ve bütün geceyi uykusuna uyanarak geçiriyor. Özellikle süt ürünleri, laktik asit içeren ürünler ve süt maalesef reflüyü artırıyor. Hani işte doğru bildiğimiz yanlışlar vardır ya, işte Evet. sabah portakal suyu, akşam işte uyurken süt. Bunlardan kaçınmaya çalışalım. Çocuk rahat uyusun. Yani bu çünkü mukus salgısını artırıp onların zaten burun delikleri minnacık. İçeride de hemen böyle bir et büyüdüğü zaman burun tıkanıklığı oluyor. Erişkin için de geçerli bu. Pek çok fark ediyordur. Gece yoğun bir şey yediğimizde, asitli gıda yediğimizde hemen burnumuz tıkanmaya başlar ve uyku kalitemiz azalmaya başlar. Burun nefesi niye daha önemli? Bakın, günümüzün en önemli sorunlardan bir tanesi ne? Bu şehir hayatında panik atak, anksiyete, kaygı. Yani bakın etrafınıza. Yani artışı görüyor musunuz? Korkunç düzeyde artış var. Ben psikiyatrist meslektaşlarımla konuşuyorum. Onlarla da sohbet ediyoruz. Ay çok inanılmaz bir artış var diyorlar ve tespit ediyorlar. Şimdi burun nefesiyle kaygınızı da kontrol edebilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Yani burundan alıp burundan verdiğiniz nefes de parasempatik sempatik sistemde kaç ya da savaş dengesinde siz sakinleşme. Çünkü çok önemli bir nörotransmitter salgısını artırıyorsunuz. Asetilkolin burun nefesi. Şimdi asetilkolin aynı zamanda Alzheimer'da da çok önemli. Hafızada da çok önemli. O yüzden burundan alıp verme esnasında hani şu vardır derler ya, böyle çok stresli, çok öfkeli oldu da ya bir soluklan, bir nefes al. Ve kişi burundan alıp verdiğinde rahatlamaya başlar. Rahatlamaya başlar. Buruna, Aynen. yani biz şunu görüyoruz kulak burun boğaz baş boyun cerrahları olarak. Hastaların burun ameliyatını yapıyoruz. Hocam kaygım azaldı diyor. Hocam panik atağım var zannediyormuşum diyor. Yani halbuki nefes alamıyormuş bu kişi. Nefes alamadığı için ona bağlı sıkıntıları yaşıyor. Aynen. Ya da sindirim problemleri var. Mesela ağzınızdan nefes aldığınızda sürekli hava yutarsınız. Ve bu yuttuğunuz hava bir süre sonra bir gaz, bir şişkinlik, dispepti. Yani yemek yerken sürekli ağzından nefes alıp yutup sonra yemekten kalkar, gaz içinde hisseder. Gıda intoleransından bağımsız olarak Tabii. bu faydası da var. Yani hazım problemleri için iyi, anksiyete için iyi, kaygınız için iyi ve çok enteresan, bu da çok güzel bir çalışma. Sporcularda yapılmış bir çalışma var. Görsel ve uzaysal koordinasyondaki bilişsel aktiviteyi artırır burun nefesi net olarak. Yani mesela topla yapılan sporlarda sporcuların burnundan iyi nefes alan sporcuların topu görme mesafelerinin arttığı ortaya çıkmış. Çünkü burnumuz aslında doğada avcı toplayıcı toplumu hayal edin. Bulunduğumuz ortamda koklayarak da bir ortamı tanımamızı sağlıyor. Dolayısıyla bakın nerelere gidiyor. Yani burundaki sistem görsel, uzaysal, bilişsel koordinasyonunuzu artırıyor burun nefesiniz. O yüzden burun akciğer yolu tabii ki var. Burun beyin yolunu da önemsemek gerekiyor. Sağ beyin, sol beyin etkisini ve çok basit bir takım nefeslerle bunları yapabilirler vatandaşlarımız. Ama şunu söylüyorum, lütfen nefeslerini burunlarından versinler. Konuşmadıkları zaman normal durumlarda onun müthiş bir etkisi var. İçeride biriken partikülleri atacaklar.
havayı ısıtma ve soğutma, karbondioksiti yavaş yavaş düşürecekler ve o karbondioksit yavaş yavaş düştükçe oksijenle hemoglobin ayrılması bor etkisiyle çok daha rahat olacak. Bu çok önemli. O yüzden diş problemleri, diş kusurları, çene, Türkiye'de çok yaygın. Ortodontik problem. Yani bunun nedeni bir kısım hastada genetik, bir kısım hastada da fasyal asimetri dediğimiz yüz asimetrileri var. Bir kısım da çocukluk çağında yapılmayan geniz eti ameliyatları. Yani çocuk aslında küçükken ağızdan nefes almış ve ne oluyor? Ağızdan nefes alan çocuklarda damak kubbeleşiyor. Üst çene öne doğru gelmeye başlıyor. Sürekli böyle ağzı açık görürsünüz onları. Evet. Ders ederken de boğaz kurumaya başlıyor ve damak bir kubbe haline geliyor. Üst çene öne doğru geliyor. Alt çene geriye doğru geliyor. Bu kişilerde Öyle. ortodontik problem olduğu için burun açık olsa bile ağız kapanamıyor. Ağız kapanamadığı için de oronazal nefes dediğimiz burun ve ağız nefesinin karışıklığı ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların hepsi çok önemli. Aynı zamanda burun nefesi beyinde hipokampus ve amigdalada çok yoğun etkiye yol açıyor. Yani hafızayla ilgili de çok yoğun etkileri var. Unutkanlığa çok iyi geliyor burun nefesi. Hatta biliyorsunuz biz burun nefesiyle birlikte koklama egzersizleri öneriyoruz ve en son yapılan yeni bir çalışmada da ileri yaş bireylerin uyku ortamlarına 6 ay boyunca çeşitli kokular verildi ve bilişsel aktivitede %226 oranında artış saptandı. Bu çok önemli. Çünkü Çok. derin hafızanın bağlantısındaki sır koku. Yani kokuyla zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Yani anneannenizin, babaannenizin yaptığı bir poğaçanın kokusunu alın, annenizin yaptığı bir yemeğin kokusu bir anda veya işte çocukluğunuzda salatalığı kırdığınızdaki koku, şimdi o kokular yok artık, veya domatesin kokusu, bir anda görsel olarak o ortama girebilirsiniz. Koku sayesinde. Kesinlikle. Çünkü bu Ben kampüs şeyde çalışan bir motosiklet videosu görmüştüm. Babam motosiklet tamircisi de Java motosikletlerin benzin yakardı egzozundan. O koku geldi bir anda burnuma görsel bir şeyle ve ben şok oldum. Hep böyle sizin bu anlattıklarınızla, Hülya hocamın anlattıklarıyla, böyle aromaterapiyle müthiş bir şey hocam. kesinlikle. Benim babam eczacıydı. Hani burada böyle şey gibi, deşarj gibi. Biz babamı 47 yaşında trafik kazasında Allah kaybettik maalesef. rahmet eylesin. Ve babam, çok teşekkür ederim. Babamla biz eczanede kolonya yapardık. Yani şimdi bizim üç tane o kolonyaları ben hayal ettiğimde o kokuların her seferinde babamın gözünün önüne getirebilirim. O benim için müthiş bir şey. Çünkü çağırabiliyorum. Yani biz alıyoruz laboratuvarda, ekliyoruz, çoğaltıyoruz. Kokudaki bu derin, yani bu kadar 30 yıl geriye gitmek, 35 yıl, 40 yıl geriye gitmeyi kokuyla sağlayabiliyorsunuz. İşte bu burnunuzun açık olması sayesinde oluyor. Tanımanız lazım. Doğayı, dünyayı. Aristo ne diyor? Aristo diyor ki bir duyuyu kaybeden bir dünyayı kaybeder diyor. Yani sonuçta geçen nörolog arkadaşlarla biz koku tat zirvesi yaptık. Ve orada nörolog arkadaş şunu söyledi. Motor korteksin gelişiminden önce duyusal korteks gelişimi başlıyor. Yani duyularımız motor korteks gelişimini provoke ediyor, stimüle ediyor. Ee, yani o yüzden biz tabii bu Covid'de biliyorsunuz, Covid aslında değişik oldu. Yani pek çok konuda bir farkındalık oluşturdu. Yani çok olumsuz yönleri var. Hani yakınları vefat eden, Allah rahmet eylesin, çok kayıp oldu. Yani büyük bir dalga. Geriye dönük pek çok şeyde konuşulacak bununla ilgili. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz Sağlık Bakanımız 11 Mart 2020'de ilk korona vakasını açıklamıştı. Covid vakasını açıklamıştı. Sonra ben e, İran, İtalya ve Güney Kore bizden daha önce pandemi yaşamışlardı 2020'de. Ve orada ki vakalarda koku kaybının bildirildiğini okudum açıklanınca.
O zaman da PCR testleri çok zor. 28 Mart 2020 tarihinde dedim ki sosyal medyadan o zaman duyurmuştum. Ani koku kaybınız varsa şu anda pandemi dönemindeyiz. Korona olabilirsiniz. Lütfen yaşlılarla temasınızı kesin. Çünkü bu hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz. Kimimiz çok hafif geçirir, kimimiz çok ağır geçirir ama bilmiyoruz yani. Hala şu anda Evet, yoktu o zaman. virüsün sıfır noktası bilinmiyor. Yani Evet. virüsün tam olarak hangi ay çıktığı da bilinmiyor. Yani bildirilmiş tarih değil, dünya için söylüyorum. Dolayısıyla e, burada ani koku kaybınız varsa korona olabileceğinizi lütfen bilin ve kendinizi izole edin. Başkalarına bulaştırmayın dedim. Bu büyük bir tartışma oldu. PCR test kriteri olarak kabul ettiremedik bir süre. Sonra uğraştık, yayınları gösterdik ve 28 Mart 2020'de söylemiştim ben bunu. 27 Mayıs 2020'de 2 ay sonra kabul edildi. Yani Türkiye'de koku ani kokuyu kaybeden de PCR testi yaptırabildi ve çoğunun COVID olduğu ortaya çıktı. Ve hala bizim bu long COVID dediğimiz işte bu zaten olay oradan patladı. Burun beyin yolunda bu virüsün bu yolu kullanarak koku soğancığına, beyindeki koku soğancığına ve beyindeki koku merkezine girdiği ortaya çıktı. Sonra da brain fog dediğimiz bir olay. Beyin sisi ve uzun COVID. Şimdi bu uzun COVID'de şu anda Türkiye'de tahminimize göre oranladığımız zaman çünkü Amerika hala COVID salgınından sonra yaklaşık 5 milyon kişinin koku duyusunun yerine tam olarak gelmediğini söylüyor. Türkiye'de de rakamları vaka sayılarını oranladığımızda yaklaşık bu oran üzerinden gidersek 850 bin kişinin koku duyusu tam olarak yerine gelmedi. Ama burada koku duyusuyla sadece koku kaybedilmedi. Bir kısım insanda unutkanlık oldu. Bir kısım insanda aşırı yorgunluk. Yani hastalar şunu söylemeye başladı bana. Hocam anlamada zorluk yaşıyorum. Yani daha donu ve kokuları farklı algıladığım için neye ne cevap verebileceğimi bilmiyorum. Yani ağzıma bir yemek atıyorum, lokma atıyorum. O an tiksinebiliyorum. Yani beni çok mutlu etmesi gereken bir şey. Bu mesela beyin için çok tehlikeli bir şey. Çünkü ne yapıyordu kokuları tanımlayarak beyin? Hani dost ve düşman. Hani bu iyi koku, bu kötü koku. Bu zararlı, bu yararlı. Bunu tespit ederken bu sefer yararlı olan bazı şeyleri de beyin zararlı olarak algılayabiliyor. Mesela bu hastalarda çok enteresan şeyler var. Bir kısmı kendi ter kokularını alamıyor. Eşinin kokusunu alamıyor. Çok Tuvalette soru var hocam. Evet, bu konuda size döner mi? Şu kadar zamandan sonra şöyle mi şeklinde farklı algılıyorum. Anlattıklarınızı tedavi soran ediyoruz. çok takipçim var. Mesela bu da yanlış bir soru. Ya her birey farklı. Yani biz yaptığımız datalarda, meta analizlerinde evet koku egzersizleri, ilaç tedavileri ama ya ölçtürün. Ölçüm yaptırın. Yani neyi ne kadar kaybetmişsiniz? Neye ne kadar cevap veriyorsunuz? Yani şimdi göz doktoruna gidiyorsunuz. Gözlük verdiğinde ne yapıyorsunuz? Önce bir ölçtürüyorsunuz. İşitme testinizde ne yapıyorsunuz? Önce bir duymam ne kadar kayboldu? Neyi duyuyorum, neyi duymuyorum? Uzağımı görüyorum, yakınımı görüyorum. Koku eşiğim ne kadar? Kokuları ne kadar farklı algılıyorum? Sarımsağa sarımsak diyebiliyor muyum? Soğana soğan diyebiliyor muyum? Kahve zift gibi mi? Sigara dumanından rahatsız oluyor muyum? Yani bu kavramda bunların ölçülmesi ve e, her birey farklı etkilendi. Bakın bazıları entübe oldu. Siz bunu yaşadınız bir göğüs çevre olarak. Evet. Bazılarına hiçbir şey olmadı. Yani burun aktı 2 gün geçti. Demek ki genetik yatkınlık, anatomik yatkınlık, yaş, immün sistem bunların D vitamini. tabii yani bunların hepsinin bir bütünsel değerlendirip ve mesela ben şunu da anlamıyorum. Hani bekleyelim gelirse gelir gelmezse gelmez. Yani o da çok neyi bekliyoruz? Yani hemen gidin doktora. Yani mutlaka gitmeniz gerekiyor. Tedavi olun. Yani tedavisi var bunun. Olmanız Hocam gerekiyor. mesela çok yıl olmuş sordukları için iletiyorum. Hani 5 yıl, 3 yıl oldu, duymuyorum gibi sorularında ölçüm yapıldıktan sonra bireysel değerlendirilerek Hayır şöyle saptanabilir. hayır, çok şimdi 30 yıl koku almayan var. 30 yıl. Sadece şimdi
Sadece Covid'den sonra koku kaybı olmadı ki. Mesela Tabii. 2009'daki domuz gribi salgınından sonra koku kaybı Evet. oldu insanlarda. Ve çok uzun süre devam etti domuz gribinde de. Biz SARS çok daha sınırlı bir salgındı. SARS'ta ve MERS'te o kadar koku kaybını Evet. görmedik. Covid enteresan. O ACE2 reseptör üzerinden destek hücrelerine bağlandı. Hı hı. Şimdi kafa travması geçirmiş, iş kazası geçirmiş, yüksekten düşmüş, darp edilmiş, trafik kazası geçirmiş. 20 yıl koku alamayan, 30 yıl koku alamayan insanlar var. Tedaviyle koku alıyor. Yani Muazzam bir şey burada hocam. şimdi burada ve yani diyorum ya bu Covid'deki yani Covid çok tabii sert vurdu dünyayı. E, ama bu duyular konusunda yaşam mesela yıllarca koku alamayan insanlar vardı. Kimse bunları anlamıyordu. Ya abartıyorsun. Ya ama adam lezzet almıyor ki. Yani yediğinden tad alamıyor. Tad alıyor da tatlı, tuzlu, acı, ekşi alıyor. Şimdi tatlı, tuzlu, acı, ekşi varsa aroma yok. Yani bunun içerisinde Muazzam bir şey hocam. Yani ben diyorum ya sizinle fark ettim ve böyle hani burnumdan vererek her şeyin lezzeti bir başka oldu. tabii. Mesela size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi beraber yapalım. Yutkun. Yutkunduktan sonra ilk yaptığınız hareket ne? Bakın nefesi genzinizden burnunuza verdiniz. Fark ettiniz Evet, mi? Herkes evet, yapıyor. Canlı yayındaki evet. herkes yapabilir. Yutkunluğundan sonra ilk yaptığınız şey işte burada retronazal koku dediğimiz hava akımını genzimizden yukarı bakın bir yemeği yediğimizde Hı hı. ilk yaptığımız şey yutkunmak. Yutma işlemi yapıyoruz. Her yutkunduğumuzda aromayı yukarı doğru vermeye çalışıyoruz. Genzimizden yukarı. Amaç bu. Ve, Test ediyoruz ve aslında. tanıyoruz. Bu zehirli mi? Yararlı mı? Değil mi? Ne bu? Test Komiser gibi bir şey tabii, yani böyle. yani tabii, çok önemli. Mesela farelerde kusma refleksi yok. Bakın fare bu fare kolonilerinde yaşlı fare deneylerinde biz bunu görürüz. Bilge fare denilir ona. En önde görmüşsünüz böyle koklaya Evet. koklaya gider. Koklaya koklaya gider. Çünkü bulmak zorunda. Yani yiyeceği de bulacak. Av da olmamak zorunda. Dolayısıyla her şeyi taraya taraya gider. Yere zaten ne kadar yakınsa Hı koku hı. almak de o kadar iyi canlıların. Çünkü oradaki şeyi kapmak zorunda. Yolunu bulmak için görmesinden daha önemli yere yakın oldukça. Biz tabii ayakta olduğumuz için üç boyutlu görme yeteneğimiz tabii ki çok önemli. Beynin gelişiminde de. Ama insanlar bir dönem kokuya çok bağımlıydı. Avlanırken, kaçarken çok bağımlıydı. Dolayısıyla burada uzun süre oldu ama ne olacak? Bırakalım değil. Mutlaka kayıp ne kadar, hasar ne boyutta artık yani tıp çok ilerledi. Mesela şöyle söyleyeyim. Doğuştan koku alamayan insanlar bile koku alabiliyor. Bir kısmı. Şimdi şimdi nasıl biyonik kulak var? Şimdi yakında biyonik burun da geliştirilecek. Biliyorsunuz elektronik burun geliştirildi. Yani pek çok şey analiz ediyor. Şimdi biyonik burun süreci başlıyor. Biyonik burun süreci biraz daha zor bir süreç ama başlıyor. Bizler de hani şükür hani bana da nasip oldu. Ben de dünyada bu biyonik burun geliştirilme projesinin içerisindeyim. Zor bir yolumuz var ama uğraşıyoruz. Harikasınız İnşallah da hocam. pek çok insana faydalı olacağız. Pek çok insanın şifasına vesile olacağız. Amacımız o. Çünkü Evet. biz hep şunu söylüyoruz. Koku kokudan daha fazlasıdır. Yani onunla olan yaşam kalitesi çok daha fazladır. Yani bir annenin bebeğinin kokusunu alamaması veya onu bırakın çocuk oldu altın değiştirmek istiyor. Altın değiştirecek. Ne yapar? Anne ne yapar? Koklar altın değiştirmek için. Sürekli açıyor, kapatıyor. Yani bunların hepsi kaybedildiği zaman insanın farkındalık yaşadığı şeyler. Yani sizin gene branşınıza göğüs hastalıklarına nefes almak ne kadar spontan bir şey, değil mi? Ama bir Hocam disiplin, bir astım şey hastası tabii tabii. Şimdi aslında ben bir yıldır sizinle görüştüğümüz süreçten beri çok fazla bir yoğunluktan dolayı palyatif bakım merkezine geçtim ve e, mükemmel. o kadar
nefesin mucize yarattığı, hani diyafram nefesiyle milim milim ilerlenen ve mucizeler gördüğüm hastalarda şu cihazı kullanmak bile öyle büyük bir lüks ki, yani ısrarla soruyorlar, hani biz burun nefesinin üstüne baskılıyoruz. Ben de zaten hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sadece kondisyonumuzu kontrol edeceğimiz, nasıl reformers, bunu gördüğümde aslında ben mesela hastanedeki odamda hemen bir derin burun nefesi ve burundan mırıldanarak vermeyi yapıyorum. Bu benim için bir sembol. Bu sürekli durmadan 24 saat kullanacağınız bir şey olarak ben anlatmıyorum zaten. Bunu binlerce kez bastırdım ama halen, ama bunu da ağzımızdan çekiyoruz soruları çok geliyordu. Hı. Yani öyle bir şey yok ki Şimdi aslında şöyle ne hocam, dedik? hiç Ya bu almıyoruz. free flow'la yaşamıyorsunuz zaten. Free flow. Bu günlük hayatta şudur. Ben günde 17 bin ila 24 bin kez nefes alıp veriyorum. Bu nefesimdeki dağılımım nasıl? Uykuda nasıl? Bir kere uyku. O Ben uyku nereden işte. nefes alıp veriyorum? Burnumdan mı alıyorum? Ağzımdan mı alıyorum? Niye burundan vermiyorum? Veya işte nefes terapisi yapıyoruz. Yarım saat boyunca ağızdan ver, burundan al. Yok böyle bir şey. Yani şimdi evet, çok bir takım metotlar var. Vatandaşlar için de bunları öğretebiliriz. Ne yapıyoruz? Burundan alırsınız. İşte 4 saniye. Tutarsınız 7 saniye. Hani bunların rakamları böyle olmak zorunda değil. Söyledim işte. 8 saniye içinde de verirsiniz. Burundan alıp bundan verebilirsiniz. Bir de bunu evde yapın ya. Mesela 3 dakikanızı ayırın. Televizyon izleniyor, şu yap. Her şeye vakit ayrılıyor. Geldiniz şöyle bir, Yapmıyoruz hocam. ben O kadar, yani palyatifte bunu çok istiyorum. Yani vatandaşlar da hani CİMER'e de yazıp şöyle bir talepte bulunsunlar. Milli Eğitim Bakanlığı ve ya okullarda sabahleyin derse başlanırken bir 5 dakika nefes egzersizi yapılsın. işte bunu istiyorum hocam. Bu Bunun kadar- hayaliyle çıktım. ya ilkokulda, kreşte, anaokulunda, ortaokulda, lisede ya bir burunlar temizlensin. Kapalı alana giriliyor. Ya çok basit bazı şeyler. Çok basit. Bir çocuklar fokus olsun. Bir rahatlasın. Bir konsantre olsun. Bir 5 dakika. İnşallah. Ya çok nefes ya bu. Bedava. Nefes. Bedava. Ya bunu Ve burada ya derse 5 dakika, yani 5 dakika o çocuğun o farkındalığı, birbirine saygısı, o ortam, hocasıyla ilişkisi, yani bunlar o kadar önemli ki, ama yani biz niye bu kadar basit şeyleri yapamıyoruz? Niye yapamıyoruz? Yani bu kadar basit organizasyonları tek kararname, tek çıkar. Derse başlamadan önce bütün okullarda 5 dakika, 3 dakika nefes al ver. evet. Evet hocam. Yani toplumcak bu enerjiyi Nasıl var yani? kazanca dönüştürmek gerekiyor. Evet ya, bu nefes bedava, doğru nefes. Bunu çocuklara öğreteceksiniz. Bu Almıyoruz hocam. farkındalığı, Almıyoruz. yani o çocuklar bir burnunu temizle. Ya şu anda kış geldi, bakın Kasım'da gene üst solunum yolu enfeksiyonları patlayacak. Zaten herkes çocuklardan hastalık alıyor. Şimdi Türkiye'de yüzde kaçının toplumun evinde yardımcı var? Anneanne, babaanne, dede bakıyor çocuklara. Çoğunluğuna. Bunlara geçiyor enfeksiyon. Yaşlı zaten bunlar. Yani bunları azaltmanın yöntemleri var. Bir burnunu temizlesinler, partikül nefes alıp versinler. Yani bunu ve bu ne olacak? Bu çocuklara nefesi öğreteceğiz. Anaokulundan, kreşten, ilkokuldan, ortaokuldan nefesin kıymetini öğrenecekler. Saygıyı öğrenecekler. Hava kirliliği yapanlara karşı gerçekten iklim değişimiyle, çevreyle mücadele etmek istiyorsanız, diyecek ki benim havamı kirletemezsin. Sigara içene müdahale edecek. Yani açık havada içilirken bile müdahale edecek. Niye? Ben Japonya'ya konuşmacı olarak davet edildiğimde, orada işte bu bizim tat üzerine yaptığımız bir çalışma vardı. Açık havada, oranın en büyük caddelerinde, bu Ometo Sande Caddesi denilen bir cadde var. Sigara içme yerleri belli yerlerde. Yani siz açık havaya çıktınız, hemen burada sigara içiyorum diyemiyorsunuz. Şurada sigara içme toplantı yeri yapılmış. Şimdi bu saygıyı öğretmek ve ağaç yaşken eğilir.
çocuklarımıza bunu vermek. Hani hep diyoruz ya, nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz, hep yani konuşuyoruz. Ya basit bunlar. Nefes almakla, saygıyla bunlar, o çocuk öğrenecek. Hava kirliliğiyle de ondan sonraki tercihlerinde havayı kirletenlere karşı tepkide bulunacak. Çünkü Meksika'da Calderon'un çok önemli bir çalışması var. Bunlar çok değerli çalışmalar. Hava kirliliği olan şehirlerde Alzheimer riski normal şehirlere göre çok daha yüksek. Ve geleceğin nörolog arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar hepsi ciddi oranda Alzheimer artıyor. Yani hem ortalama yaşam süresinin uzamasıyla ilgili süreçler var. Hem bu toksik madde, diyabetik süreçler, yani birçok kavram var, değişiyor. Alzheimer'a tip 3 diyabet deniliyor yavaş yavaş. Diyabetik brain diye, yani diyabetik beyin diye kavram ortaya çıkmaya başladı. O yüzden yani ben her daim bütün yoğunluğumdan bu tür durumlarda farkındalık oluşturmak için vakit ayırmaya çalışıyorum. Size de vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani nefes konusunda bu işi bilimsel olan ve basit şeylerdi. Yani bu okullarda ya her ders yapıyor. Gelecek ilk ders beden eğitimi hocası gelsin. 3 dakika sabah. Arkadaşlar hadi şöyle güzel bir nefes alıp veriyoruz. Bitti ya. Burundan Hocam alıp bakanlıkla bir yani burun nefesi ve burundan verme üzerine işte mırıldanarak vermeleri bile 3 dakikalık bir hani nasıl biz şunu anlatana kadar bile yani sadece oksijen, karbondioksit değil, nitrik oksit var. Ve çocuklara bunları çok temel, çok basit. Mesela ben şöyle anlatıyorum evde çocuklarıma. Hadi diyorum, tavşanın havucu aradığı gibi 3 koklama nefesi. Mesela çocuklarla oyun oynanabilir. 3 koklama evet, nefesi var. Mesela bir şey bu. Oyunlar yapılabilir. Bu çocuklar tavşan nefes deniyor buna mesela. Hayvanlar üzerinde. Yani bir takım nefes teknikleri var. Çocukların çok rahat yapabilecekleri. Bunlar gösterildiği zaman bu bilinç oluşacak. Bunu öğrenmeye başlayacaklar. Ve kendilerini geliştirmeye başlayacak. Nefes mesela obezite, obeziteyle mücadele, insülin direnci, diyabet, metabolizmanızın artması. Yani burundan alıp vererek zayıflamanıza katkıda bulunuyor. Yani metabolizma hızınızı artırıyor burundan alıp vermek. evet. Bunları ısrarla söyleyeceğiz. Nefes buruna yavaş yavaş artık kabul ettirebildik. Yani bu kadar mücadeleyle nefes burundan alınır, burundan verilir. Yani bunu söylüyoruz. Nefes burundan alınır, burundan verilir. Bu çok önemli ve nefesle başlıyor. Yani bunu öğretmemiz lazım. Yani doğuyorsunuz ilk nefes. Ölüm son nefes. Yani bunlar şimdi buradaki süreci e, öğrendiği zaman bakın şimdi ben tabii ne anlattık? Zihin dengesini de anlattık. Yani şifa nedir? Şifa ruhun, zihnin ve bedenin dengesidir. Ruhu, zihni ve bedeni dengede olan insan normal insandır. Bu nefesle hem ruh sağlığınıza katkıda bulunuyorsunuz. Hem beden sağlığınıza katkıda bulunuyorsunuz. Bütün bilimsel yayınlarla söyledik bunu. Hem de zihinsel sağlığınıza katkıda bulunuyorsunuz. Bilişsel aktiviteyi artırıyor. Ruhunuzu sakinleştiriyor. Bedeninize de oksijeni gönderiyor. Nitrik oksiti gönderiyor. Nefes Daha şifa, ne, daha ne nefes şifadır. Yani o yüzden bir insanın mutlaka Türkiye çok iyi tıp hocalarına, tıp eğitimine sahip insanlara sahip. Bizim gerçekten ben çok da üzülüyorum. Hani konu açı 10 bin doktor kaybetmişiz Almanya'ya. İnşallah hani daha fazla kaybetmeyiz. Çok önemli çünkü bu ileride Allah korusun. Yani bir savaş çıktığında, bir şey olduğunda sağlık sisteminin sürdürülebilir olması çok önemli bir çok sistem. önemli. Yani inşallah giden o 10 bin doktor da geri gelir onlar. Çünkü kendi fakültelerimizden yetiştirdik biz onları. Şimdi burada doktorlarımıza bakıp nefeslerinizi kontrol et. Çocukların nefesine baksınlar. Yani uykuda anneler çok bilinçlendi artık. Yani uykuda kontrol ediyorlar. Ya bu çocuk niye terliyor? Niye huzursuz? Niye sağa dönüyor, sola dönüyor? Yani bunlara bakıyor ve yani bu yayınların, bu sağlık okuryazarlığının artması çok önemliydi ve artıyor gitgide. Yani ev hanımlarından bütün beyaz yakalı annelere, mavi yakalı annelere herkes ulaşıyor ve annenin bilinçlenmesi evi çok değiştiriyor.
Yani evin yaşam kalitesini çok artırıyor. Ee, Yani bu bir nokta daha söyleyeceğim. Konuya sonra geri döneceğim. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bir protokol imzalamıştı. Kantinlerdeki yönetmelikle ilgili. O konuda da lütfen veliler bastırsınlar. Evet. Bastırın arkadaşlar. Yani ya obezitede Avrupa birincisiyiz ya. Obezitede Avrupa birincisi olursak kalp hastası da olursun, şeker hastası da olursun, ilaç da kullanırsın. Çocuklar obez. Hareket ettirmiyoruz çocukları. Zaten hani sokağa çıkmaları vesairesi kısıtlanıyor bu çevrede vesaire. O yüzden burada lütfen kantinlerle ilgili veliler baskı yapsın. Niye? Evet. Tat ve koku üzerinden söyleyeceğim. Çocuk yaşta bağımlı yapıyorlar. Bakın, çocuk yaşta bağımlı yapılıyor. O lezzete alışıyor ve evdeki yemeği sevmiyor artık. Evdeki yemeği sevmiyor. Yediremiyorsun çocuğa. Ona bağımlı oluyor. Yani hani bir kere anne sütünü bırakıp da mama yiyen çocuk bir daha hep o mamayı alıyor ya. Anne sütünü Evet, evet. tutmuyor. Bu Evet. çocuk yaşta bağımlı oluyor. Bunların kırılması gerekiyor. Yani siz evde, okulda uğraşıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili Çok e, önemli. çok yoğun, yani hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı'nın tekrar bu protokolü ertelendi. Onunla ilgili kantinlerle ilgili yönetmeliğin çok iyi, hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yasaklanması lazım. Singapur şu anda şekerli ürünlerin üstüne zararlarını yazdı. Sigara paketi gibi. Şimdi vatandaşımız bilmez. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz eski zamanlarda doktorlar biliyorsunuz sigara reklamlarında oynuyordu. Sigaranın zararı bilinmezken 1940'larda sigaranın zararı ortaya çıktıktan sonra şimdi sigaranın zararı biliniyor. Şu anda bu şeker üzerinde de aynı uyarıları yapmamız gerekiyor. Evet. Yani nefesi, beslenmeyi düzenlediğimizde toplum sağlığına o kadar yüksek oranda, ya bizim artık koruyucu sağlık hizmetlerinde ilerlememiz gerekiyor. Çok önemli. Çok. Ve bunu çocukluktan başlatmamız gerekiyor. Çocukluktan başlatmamız gerekiyor bunu. Bu çok önemli. Yani o çocuk bunu bilsin. Bilmiyor ki ödül olaraktan, yani değiştiriyoruz. Biz bile hani doktor muayene ederken bile çikolata veriyoruz. Ama ya çok ağlıyorsa yapıyor. Bunları değiştirdik, işte boyama kalemlerine geçtik, ona geçtik. Yani şimdi buradaki noktada her şeyin en ufaktan başladığını bilmemiz gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Bu çocukların koku ve tat duyularını öğrenmeleri, nefesi öğrenmeleri, bunun yararlarını öğrenmelerine bakacağız. Herkes kendi nefesine bakacak. Ben burnumdan iyi nefes alıyor muyum? İki deliğim nasıl? Delikler arasında fark olabilir. Arada ona nazal siklus deniyor. Ama sürekli bir deliğimden daha mı az nefes alıyorum? Bunlara bakılacak. Evet. Burun ameliyatı olurken, burun şeklimizi değiştirirken nefesimizden ödün vermeyen planlamaları yapacağız. Çünkü o bize ömrümüzün sonuna kadar lazım. Gerekli. Hocam burnumu küçültün. Evet, tamam. Ama nefesime de iyi olsun. Yani bunları konuşacağız. Nefes almasak da, az nefes alırsak da olur. Burnum küçülsün de. Hayır. Kalbiniz yorulacak. O size lazım. 40'ınızdan sonra kalp krizi riski artıyor. Burun tıkanıklı olan. Ne? Tansiyon oluyor. Yüksek tansiyon oluyor. Yani şimdi şimdi burada bunları kontrol edeceğiz. Çocuklara bakacağız. Alerjileri var mı? Ve Bir de hep hocam koruyucu yani hasta olmadan önceki aşamaya odaklanmamız lazım. demir Bilinçlen sağlık okulu eksikliğinde yazar, toplumda hasta olsun gelsin değil. Hasta olmamak için neler yapmamız lazım? evet. Öğreneceğimiz şeyler bu hayatta. Olabiliriz. Hastalık da var. Yani kapabiliriz. Nasıl yapabilirim? Egzersizimi mi artıracağım? Beslenmemi mi düzenleyeceğim? Nefesimi mi düzenleyeceğim? Bunlar çok önemli. Yani bu çok basit ya. Yani mesela şimdi yazmış, bakın yorum. Okulda nefes almayı öğretsinler, öğrensinler, annelerine göstersinler. Bunlar basit şeyler. Çünkü bu esnada neyi yakalayacaklar? Ya ben yapamıyorum diyecek çocuk. Burnum mu tıkalı? Anne, Kontrol hoca etsinler. seçecek. Sağ sol Yani delik.
Öğretmenler o kadar güzel tespitler yapıyor ki mesela diyor ki annesi ya kızınız duymuyor olabilir. Bir işitme testi yaptırın. Evet. Öğretmen yakalıyor. Öğretmen oradan yakalıyor. Mükemmel yakalıyor. Evet. Hemen test yapıyoruz. Aa çocuk duymuyormuş. Niye okul başarısı düşmüş çocuk? Öğretmeni yakaladı mis gibi. Oradan yakaladı. Yani oradan yakalayacak öğretmen. Ya bu çocukta böyle okulda yorgunluk var. Acaba burundan az mı nefes alıyor? Nefeste mi bir problem var? Yani bunlar gözlemleyerek bunları yapacak. Yoksa Google'a soruyoruz ya şimdi çocukta bilmem ne kaç kilometre yüksekliğindedir. Ya o zaten onu gerekirse öğrenir okulda onu. Ya bu çocuk ne yiyeceğini öğrensin. Evet. Nasıl spor öğrensin. Gerekli bilgi ondan sonra gelir. Bunları okulda o yüzden hani Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Mutlaka çocuklarda müthiş. İşte bakın siz de Trifolo. Ne kadar uğraştınız değil mi? Tabii ya, aslında 18 yıldır akciğeri kesip diktiğim yoğun bakımda her hastaya verdim ama kendim depresyonumda kullanmayı akıl etmedim. Kaç lira bu? Yani ağlıya ağlıya kullanırdım. 35 lira He? falan da en son. Ne kadar etkisi var ama değil mi? Yani ben inanamadım sonuçlara. Ben ilk hastamda mantık olarak akciğerin hani balonsu yapısı ve açacaksın. Bu 3 top kalktığında entübe olmayacaksın diye Covid'li hastamı telkin ettim. Hatta sarıldım. PCR yoktu çünkü. Sonrasında onun iyileşmesi üzerine öğrettiklerimin hepsi gerçekten iyileşti. Şükürler olsun. Bir de hocam demir eksikliği de hani toplumun %80-90'ında olduğu için mutlaka kansızlıklarını da Tabii. kontrol ettirmelerini, çinko olmadan nefesin tam Tabii. çalışmadığı durumunu B12 çok vurgulamayı istiyorum. Çünkü dokuya geçişi hani dediğiniz gibi bor etkisinin çalışmasını da karbonik anhidrazın çalışması da hani bugüne kadar hiçbir nefes kitabında ben çinkoya rastlamadım hocam. ya işte bizim için yani bu ruh, beden ve zihin üçlüsünün birlikte dengeli çalışmasını öğrendikçe aslında yani biz hekimler bir aydınlanma yaşıyoruz. Yani bizler de yaptığımızda öz eleştiri ya evet ya yani bu hastanın bütününe baktığımızda, Evet. bütünündeki sorunlara baktığımızda bunlara da dokunmak lazım. Buraya da dokunmak lazım. O zaman hastadaki iyileşmeyi görüyorsunuz. Yani sadece bunu al, bunu kullan değil. Oradaki alt parametrelerin hepsine bakmak gerekiyor. Ve hastayı gerçekten vitamin ve mineral dengesi açısından da değerlendirmek gerekiyor. Yani D vitamini düşük mü, magnezyumu düşük mü, çinkosu düşük mü, B12'si düşük mü? Evet Türkiye'de inanılmaz bir demir eksikliği pandemisi var diyeyim yani. Demir eksikliği kadınlarda inanılmaz yüksek Türkiye'de kadınlarda demir eksikliği ve bu unutkanlık yapıyor, çarpıntı yapıyor. Onlara bakılması lazım. Yani bu yayınların bu önemi var. Bu da vatandaşın bunlara zaman ayırması lazım. Yani vatandaş şunu yapmayacak. Bir tane mucize bir hap var. Bu her şey. Hayır. Emek harcayacak. Öğrenecek, geliştirecek kendini. Zaman harcayacak. Yani sağlık okuryazarlığı konusunda araştıracak, dinleyecek, tercihlerde bulunacak, bakacak, test edecek. Orada yani bilgisayara zaman ayıracak, oradan okuyacak. Bunların hepsini kendini geliştirecek ki ailesine bu bilgileri aktaracak, okulu zorlayacak. Biz ne kadar bilinçlenirsek Evet. taleplerimizin niteliği o kadar artar ve dönüştürme gücümüz de o kadar artar. Yoksa talep etmeyiz. Talep etmezsek de verdikleri her şeyi kabul ederiz. Yani talep etmedikçe verdikleri her şeyi kabul ederiz. Yani şimdi bu ülkedeki atıyorum X markasının dondurmasıyla ya Avrupa'daki aynı markanın dondurmasının şeker oranı aynı mı? Değil. Daha yüksek şeker oranı veriyorlar bize. Yani tabii ki. Şimdi bunların bunlar bu dönüşüme girecek. Bakın çığ gibi başladı. Sadece ertelenebilir. İnsanlar bilinçleniyor. Sadece erteleyebilirsiniz. Şimdi ilk kurşunsuz benzin olduğunda kurşunlu benzin üreten firmalar bunu bulan bilim adamını aforoz ettiler. Deli muamelesi yaptılar. Kurşunsuz benzini ve çünkü ellerinde çok fazla kurşunlu benzin üreten motor ve
kurşunlu benzinle çalışan motor vardı ve bunları Afrika'ya sattılar. Afrika kullandı. Avrupa'nın kurşunsuz benzine geçiş tarihine bakın. Az gelişmiş ülkelerin kurşunsuz benzine geçiş tarihine bakın. Şimdi dolayısıyla biz toplum olarak birbirimize kolektif bilincimizi, bilgimizi artıracağız. Ve bu bilinç yükseldikçe taleplerimiz değişmeye başlayacak. Şehircilikte, beslenmede, yani tüketmedikçe bize satamaz. Değişecek. Değişmeye başlıyor. Yani onun zararlı olduğunu yazmak zorunda. O çocuk onu okur, paket yazacak bunu. Bunu zararlı olduğunu yazacak onu. Özgür iradeyle alınabilir. Yani özgür irade tamam. Yani zararlı olan pek çok şey var. O özgür ama bilmek zorunda. Onu böyle bir vitamin bombası geliyormuş veya onu aldığında çok güçlü olacakmış çocuk. Onu aldığında çok güçlü olacakmış. Onu aldığında vitamin bombalar alıyormuş. Hayal aleminde. Yani şimdi ama kabul ettirmek için o adam, o bilim insanı kurşunsuz benzin için nelerle adamı yani o bilim insanını sonra kabul ettiler. Sigaranın da aynı hikaye. Yani şekerde de paketlenmiş ürünlerde de bunlar kabullenecek. Ama burada ne yapacağız? Biz emek harcayacağız. Yani vatandaş almayacak. Evet. Tüketmeyecek. Yani işte basit sigara yerine hani hani kahve zincirlerinde görüyorum insanlar, ben mesela çıkarıp trifilo yaptığımda sakin, Hı müsaitse, hı. hani görünmesi, bilinirliğinin artışı açısından ben uzaylı gibi kalıyorum ama sigara içenler mi akıllı? Hı Yani hı. e, şunun bile kabulü için çok gerçekten çok ekstra e, zor zamanlar geçirdim. Bir de hocam bu mikrobiyom dilde Hı. papillaların yerleşimi sizde gördüm, öğrendim. Hatta O özelden de da, ya, soracağım, o bir benim doktor için arkadaşın bunlar yaşadığı bir krizi. aydınlanma tabii. Yani şöyle HOM denilen bir şey var. HOM, Human Oral Microbiota. Yani insan ağız mikrobiyomu. Evet. Şimdi e, dil çok önemli bir organ. Dilin de tanıma fonksiyonu var, tad alma. Ve ağzımızda yararlı bakteriler ve zararlı bakteriler var. Mesela burada da gene endüstriyel sistemin bir hatası. Mesela şimdi bir insanda ağız kokusu varsa, bir insanda nefes kokusu varsa ne yaparsınız? Niye dersiniz değil mi önce? Yani niye kokuyor? Neden? Yani işte, tabii neden dersiniz? Yani sonuçta bir evde mesela evde duruyorsunuz bir yerden yanık kokusu geliyor. Bir yerde bir kablo yanıyor. Bir yerden kötü koku geliyor. Çürük kokusu geliyor. Bir bakarsınız evde neresi kokuyor? Yani bir kaynağına bakarsınız. Niye kokuyor? Bir şey yandı mı? Bir kablo yandı mı? Bir şey çöp kutusu açıkta mı kaldı? Bir gıda mı bozuldu? Bir şey mi oldu? Buna bakarsınız. İnsanda da şöyle bir şey olmuş. Ağız kokusu var. Ne yapalım? Gargara kullanalım. Maskeleyelim. Bak ne güzel. Ne yapıyoruz? Sizin ağzınız kokuyor. Her sabah çıkmadan gargara yapın. Ya niye gargara yapıyorum ben? Niye? Bir ürün var diyelim ve bu ürünü ve ne kadar bunu? Ömür boyu. Senin ağzın çok pis kokuyor. Sen ömür boyu bu gargarayı kullan. Yani niye kokuyor? Ne bozuldu bende? Bu kokunun kaynağı ne? Benim ağzım mı kokuyor? Benim nefesim mi kokuyor? Bu problem dişten mi, diş etinden mi, bademcik taşından mı? Ağız nefesi aldığım için, ağız solunumu yaptığım için ağzım kuruyor da tükürük bezlerim iyi çalışmıyor mu? Orada bir çamur mu birikiyor? Dilimden mi? Midemden mi? Reflümden mi? Bağırsaklarımda kabızlık var. Kabızlığa bağlı mı? Akciğerlerimden mi? Ha neye bağlı? Ne yaparsınız? Ölçüm yapmak lazım. Ben sırf bu nedenle Japonya'dan gaz kromatografi cihazı getirdim. Nefesi ölçüyorum. Nefesteki uçucu sülfür bileşenlerini ölçüyorum. Yani hidrojen sülfürü, metil merkaptanı, dimetil sülfürü ölçerek bunun kaynağına bakıyoruz. Şimdi burada da onu gördük. Ve şunu gördük. Bazı insanların dil pasının normalden daha kalın olduğunu, dil çamurunun normalden daha kalın olduğunu, bazı insanların daha ince olduğunu, bazı insanların dil pasında rengin sarı, bazı insanların dilinde rengin yeşil, bazı insanların da kahverengi, bazı insanların da beyaz olduğunu gördük. Ve
Çok enteresan. Beslenmeyle bunun arasındaki ilişkiye baktık. Yani mesela şeker tüketimi çok olan insanlardaki dil pası farklı. Mayalı gıdaları çok tüketenlerdeki dil pası farklı. Yani şimdi burada ben çok terliyim, çok kötü kokuyorum. Ben duş almak yerine hemen bir deodorant sıkıyorum, çıkıyorum. Her gün. Gargara böyle bir şey. Ağzıma sakız atayım. Bu sakızla bu maskelemek, bu işin köküne inmek değil. Bunu ölçüp kaynağına bakıp midede problem var mı? Helikobakter pylori var mı? Türkiye'de Helikobakter pylori çok yaygın. Bir gastroenteroloji görmesi gerekiyor mu? Ya da başka bir tedavi alması gerekiyor mu? Dilin arkasında başka bir şey var mı? Tat tomurcuklarının üzeri kapanmış mı? İşte bu mikrobiyota e, bakterilerde atık olarak koku oluşturuyor. Yani bu sorduğunuz soru çok önemli. Ağız mikrobiyotası bize zaten ağız mikrobiyotasındaki değişim dışarıya doğru bir kokuyla, kokudaki değişimle ortaya çıkmaya başlıyor. Kişi bunu fark edebilir, eşi fark edebilir. Bazen söylenmeyebiliyor. Yani o da mesela şöyle bir şey var. Bunun bir sağlık sorunu olduğunu, yani bu bir kozmetolojik sorun değil. Sosyal sorunmuş gibi algılanıyor, ayıp sanıyor. Bu bir kozmetik problem değil. Yani bu sorunun bir sağlık sorunu olduğunu ve bunun altta yatan nedeninin ne olabileceğini ölçülerek, analiz edilerek ortaya konması gerekiyor. Bu çok önemli. Burada da bilinçlenme başladı. İşte dil sıyırma, ama işte mesela orada da şunu söylüyoruz, yani çok böyle inanılmaz sürekli tahriş ederek değil. Yani tat tomurcuklarını tahriş etmeden, ama orada biriken bir şey varsa tekrardan söylüyorum. Niye birikiyor? Yani benim arkadaşımda birikmiyor da bende niye birikiyor? Demek ki bir problem var. Midemde mi? Sindirim sistemimde mi? Akciğerlerimde mi? Nefesimde mi? Sinüslerimde mi? İşlerimde. Enzimlerimde mi? Diş etlerimde mi? Nerede problem var? Bunlara bakmak gerekiyor. Evet. Mesela oil pulling konusunda da ben de yaşadığım tecrübeyi de bahsedip şey yapacağım. Denge aslında her sistemde. Çok böyle bu sağlıklı yaşamı muhteşem uyduğum bir Somali'de çalıştığım dönem vakit de müsaitti. Çok düzenli yaptığımda oil pulling'i hayatımda hiç geçirmediğim tonsilliti geçirdim hocam. Yani yorgan döşek yattım. O yüzden aslında hani iyinin düşmanı hani çok iyidir. Dengelerin şaşmasıdır. İyilikte de abartı belki çok tehlikeli bir şeylere sebep Tabii, oluyor. tabii. Bu olayı mesela probiyotik kavramında da görüyoruz. Şimdi gene bence önemli bir kavramsal dönüşüm. Bağırsakların önemi artık biliniyor. Yani bununla ilgili artık oturdu. Yani hani işte hep cümle bağırsaklar ikinci beyindir. İşte burada şuna bakmak lazım. Dil ve bağırsak ilişkisine bakmak lazım. Evet. Bu çok enteresan. Biz tabii bunları bazen unutuyoruz. Geleneksel Çin tıbbında da e, dil size pek çok bulguyu veriyor baktığınızda. Yani dile bakarak pek çok şeyi görebiliyorsunuz. Ve dile bakarak mide sorunlarını, bağırsak sorunlarını da görebiliyorsunuz. Şimdi bunlar tabii daha ölçülebilir oldu. İşte bu gaz kromatografi metoduyla biz oradaki gazı da ölçüyoruz. Buradaki olay e, dille bağırsak arasındaki ilişkinin vücuda genel etkisine bakmak gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi bağırsak mikrobiyotası bozulanda dil mikrobiyotası da bozuluyor. O yüzden burada mesela probiyotik kullanırken, yani bir şey işte oil pulling, her şeyi yaparken bir dengede gitmek gerekiyor. Ve bunu disbiyozis deniyor. Yani bağırsaktaki mikrobiyota dengesinin bozulması. Burada probiyotik de kullanırken de bazen mesela çok uzun süre yanlış probiyotikler de kullanılabiliyor. Yani bu da Hepsi bireysel. o zaman da işte ne çıkıyor? İşte small intestine bakteri overgrowth dediğimiz ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması olabilir. Yani bu karar ve dengeyi hep öğretmek gerekiyor. Tek bir doğru yok, ama hep öğrenerek, hep gelişerek, insan vücudunu daha bütünden bakarak, daha bütün görerek, Evet. bütünü anlamaya çalışarak Ruhuyla, e, bedeniyle. ve kesinlikle yani
hep öğrenci. Ben her baktığımda ya bugün de bunu öğrendim, bugün de bunu öğrendim. Ya bu gelişme çok önemli bir şey. O yüzden vatandaşın da böyle yapması lazım. Yani ben kendisi için, eşi için, çocuğu için. Yani ben çok seviniyorum. Böyle geliyor aileler. Mesela kadınlar kendilerini geliştiriyor, evi değiştiriyor. Evdeki bütün beslenmeyi değiştiriyor. Ve Kesinlikle. hayatına dokunuyor. Çocuğunun hayatına dokunuyor. Yani o kadar büyük bir etki ki. Yani bizim mesela bu yani sabah programlarını falan da yani tamamen rutin mesela buna da yani bunlara el atılması lazım ya. Evet. Ya zorunlu yayın konulması lazım. Yani ev hanımları için bu sağlıkla ilgili mesela bütün kanalları belli saatlerde çünkü o değiştirecek toplumu. Evet. Toplum öğreniyor toplum. Toplum öğreniyor. Yani Aynen öyle hocam. bunda mesela yürüyüş yapan insan sayısı artıyor, spor yapan insan sayısı artıyor, Evet, evet. artıyor. Yani Yani bizim toplumumuz öyle eğitildiği zaman uygulayan bir toplum. Öğretirsen uyguluyor. daha güzelini, daha iyisini inşallah hocam birlikte. Bakanlıkların da desteği, özellikle bu burun nefesi hani hiçbir maliyetsiz ve hayata katkısı dahil edilirse muazzam olur. Ben sizi bayağı bir tuttum. Ben Çok teşekkür ederim. Hocam söyleyeyim hep mesela, böyle. mesela çocuklara Hı bu hı. fast food olayı çok tehlikeli Evet, biliyorsunuz. evet, evet. Ee, Yani nasıl mücadele edeceğiz? Benim de 3 çocuğum var. Yani müthiş bir atılmışlık içerisindeyiz. Yani şöyle e, mesela çocuklara kesinlikle işte bu minik mutfaklar, minik şefler diye okulda bir kere yemek dersi olması lazım. Harika düşünceleriniz hocam. Yemek dersi olması Yani lazım. Niye? Ya aile, sofra o kadar değerli ki. Sofranın çok, başına çok. çocuklara yap ya bir ders yemek dersi yap ya. Ne olur ya. İnşallah O, hocam. ya o çocuk Muazzam olur. yapsın bir şey karıştırsın. Ne kadar zor olabilir ya. Yani niyet çok önemli. Evet. Bakın niyet ve gayret. Yani niyetin iyiyse, gayretin de varsa Eyleme çok şey değil. geçer. Tabii ki. Tabii ki. Basit bunlar. Yani Hocam ben bu burun nefesini inşallah bakanımıza sizin kabul ettireceğinizi ve güçlendireceğinizi düşünüyorum. inşallah. İnşallah. Yani Emeklerinize sağlık hocam. ne Yani demek? Türkiye'den dünyaya sizin gibi değerli Evet, hocalarımızın olması gerçekten gurur duyuyorum. Sorulan soruların çoğu şahıs olarak şu şöyle olur mu hepsi değerlendirilip de cevaplanabilecek sorular hocam. Ben yazdım kaydettim. İşte tamam. kokuların değişmesi şeyse Hı. kliniğinizi Instagram adresinizde zaten ulaşılabilir numaraları var. Yaparız. Lütfen. Umarım onların da şifasına vesile oluruz. Uğraşıyoruz. Çok Aynen. detaylı testler yapıyoruz. Yani biz İyi ki kanıta dayalı varsınız kanıt hocam. ışığında gidiyoruz ve gelişiyor sürekli. Hepimiz öğreniyoruz. Her gün uğraşıyoruz ve ben yani toplumdaki dönüşümü görüyorum iyi anlamda. Çok bilinçleniyor insanlar. Sadece bu bilinçlenen insanların daha cesur, daha seslerini duyurabilir olması lazım. Ekonomik çıkarlar, ekonomik lobiler olabilir. Karlılık başka yerde olabilir. İşte bir triflo 35 liradır. Tabii ki bundan hiçbir kimsenin karı yoksa başka şeyler. Ama dediğim gibi bizim bilinçten yani en yakınızdaki arkadaşınızı bile değiştirebilirsiniz. Yani bu böyle çok küçük minik dalgalar şeklinde suya attığımız bir taş şeklinde ama yani çok hızlı değişiyor. Bakın ben bunu hastalarımdaki bilinç düzeyinden anlıyorum. Yani Evet. bir kere kadınların eğitimi artmaya başladı. Yani ne alacağım, ne yiyeceğim, tarım ilacı var mı, yok mu? Tripod Burada bu içeriyor mu? sosyal medyanın doğru kullanımının çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani dijital medyanın pek çok kanaldan insanlara bu bilgileri veriyor ve bir farkındalık artıyor. Yani bana sadece sunulanla ben yetinmek zorunda değilim. Aynen. Aynen Yani hocam. onu sorgulamak zorundayım. Allah bize bir akıl vermiş, beyin vermiş, kafa vermiş. Yani bunu sorgulamak zorundayız yani. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tüm katılan değerli takipçilerime de kaydedeceğim yayını inşallah.
Başka yine sorularımız biriktikçe sizden yardım isteyeceğiz hocam. Çok teşekkürler. İyi geceler, iyi akşamlar. Sevgiler, selamlar herkese. Sağ olun.